Pampa can suyu aldım. Oo, Red Bull kanatlandırıyor. Can suyu. Apache yaparken Red Bull içip böyle. Kanka Red Bull'la 10 beygir. Şimdi Bak ben en kısa sürede ciddi tarafı bitirip tamam. bir an Bol önce bol. arkasına geçmek istiyorum. Red Bull bitmem lazım. Aa, motorluydu bisiklet. yardıra geçti. Yan aynaları muhteşem ya. Aynen öyle. Çok güven veriyor makasçı genç için. Hemen böyle. Kanka boş. Kardeşim, kardeşler gelmiş. Bir buçuk günde 4 kilometre ikinci depoyu bitirip yok. Bir buçuk depo bitti. Aynen. Bir dün gece beraber Bayağı aldık. da, bayağı da içmiş. Maşallah. Afiyet şeker olsun. Şuraya bir atladı. Polis. Polis abi. Sahil artık şey ya. Artık çok meşgul, çok. Harun Taş'tan sağ olsun. Ondan sonra tamam başlayalım. Başlayalım. Madem. Bu arabada USB bağlantısı yok. SD kart girişi yok. Sadece AUX girişi var. Polo GTI ile en büyük farklarından bir tanesi bu araba arka genişlik. Hacmi. Arka diz limit, hatta limitin de biraz altında. Arka baş limitin de altında, bayağı altında. Yani Ya şöyle arkada oturuyorsun ama bacağın tam dik değil de bacağını açarak otur, koltuğu Evet. bacakların arasına alırsan Evet. süper rahat. oturup yani ama başta 1.80 limit. Evet, baş gene. Çünkü Baş arabanın arkası değiyor. böyle arkaya doğru eğimli, Aynen. akıcı bir tasarımı var. Aynen. Arkaya geçerken koltuğun sırtlığını yatırdığın zaman koltuk ileriye kaymıyor. Kaymıyor ama bayağı öne gidiyor arka koltuk. Rahat geçiyorsun. Yani ayağın belki takılır hani öne gitmediği için ama bu arkalık bayağı bir öne geliyor. Evet, sırtlık bayağı bir yatıyor. Müzik sistemi Polo'da bayağı iyiydi. Bunda fena değil. Çok kötü değil. Kötü değil. Ama Polo'dan hani bir fark da orada. Biraz daha herhalde ucuz hoparlör kullanmışlar. Bütün arabanın içinde Polo'dan daha bir ucuz hava hakim. Aynen. O net yani. Evet. Zaten herkes biliyor. Tabii biliyor ama beni rahatsız etmedi. Aynen. Üstü- Böyle şey değil yani. Kuru plastik değil. Evet, ay bu ne değil? Var bir şeyler böyle bir doku. Mesela şu kapı sert ama Sert. çok tok. Bak böyle don böyle tık böyle dolu sert yani. Dolu sert. Aynen. Dolma lastik. İnce sert değil. Aynen. Yani İşte arabanın piyano black kapı kolu falan var. mesela bazı yerleri çok yukarıda olup da bazı yerleri çok aşağıda değil. Genel olarak Evet. ortalama. Ortalama. Ve dediğim gibi bu arabada, her arabada mesela şurası ay niye böyle falan diye bulurum. Bu arabanın genelinde bir bütünlük var. Direksiyon üzerinde kumanda yok. Yok. Onun yerine arkayı doldurmuşlar. Her yerden kollar çıkıyor. Böyle müzik sistemi, cruise kontrol, işte fasılalı sileceğin ayarı, yol bilgisayarı aynı tuşta falan böyle Aynen. lan hangisiydi lan? Arka çalıştı, ön çalıştı falan. Panik atak oluyor. Sıkıştırmışlar bütün Evet, arkaya. evet. Hani direksiyona maliyet olmasın diye. Aynen. Koy, yapıştır arkaya. Cruise kontrol arkaya koy bir yere. gider. Özellikle şey çok ekstra. Müzik sisteminin kumandaları. Orada bir Evet. tane kol var. O Clio'ya Aynen. Renault'a atıf olmuş. Aynen. Renault'da sağdadır, bunu da sola almışlar. Aynen. Ve hiç içgüdüsel değil. Sürekli Değil. ben buradan Tuşlar da küt. Basamıyor böyle zaten şey. kimse kullanmamış. Aynen. O yüzden sert Aynen kalmış. aynen sıfır çıktığı gibi yani. Kimse de Diğerlerinde bir yumuşaklık var. kimse de buradan değiştirmez yani. Aynen. Ki zaten oradaki mesafeyle şuradaki mesafe neredeyse aynı. Yani hiç şey yok. Çok ergonomik mesela. Buraya direkt elin uzuyor. Evet çok basit, sade. Çok basit, Aslında çok sade. kimisine için çok iyi. Mesela babam bunu kullansa hayran olur. Aynen. 5 tuş var. Aynen. Tık basılı Aynen. tut kaydetsin. Aynen. Ses, arama, bitti. Aynen. Ya Ve- bilmem fazlasına çoğu iş için gerek yok. Arabanın geneli de zaten basit olduğu Aynen. için, sade olduğu Şey, için bütünlük burada da arınmış böyle ıvır Heh, zıvırlardan. Aynen.
Rafine. Rafine. Tok. Genel olarak otomobillerde çok modern arabalarda çok rahatsız olduğum bir şey var. Bunda da sürüyor. Klima düğmesinin off butonu yok. Evet ya, sürekli bir çalışma halinde. Sürekli bak mesela şu anda kapamak iste. Yani şuna hep eksiye hep basılı tutacaksın. Her zaman bu olmuyor biliyor musun? Mesela işte şu anda bak şimdi basıyorum. Bak hala bak. Olmadı. Bak kapanmıyor bak. Görüyor musun? Bak kapanmıyor. Kapanmıyor. Evet, bak otoya geçti falan. Niye kapanmıyor? Hala kapanmıyor. Ha şimdi kapandı. Sihirli parmaklar. Bazen kapanıyor, bazen kapanmıyor. Nazik basacaksın. Araba nazik değil ki, bana nazik basın. Evet. De araba terör. Yeni nesil terör makinesi. dur. Sürprizlik bozma. Klima, en büyük sıkıntısı, yani sıkıntı mı derler, gereksizlik mi derler? Gene İngilizce konuşacağım, özür dilerim. Nuisance diye bir kelime vardır. Nuance. Hayır, nuisance. Ne o lan, ben de bilmiyorum. Gereksizlik, lüzumsuzluk. Evet. Ne mesela gereksiz? Motor sesi zımbırtısı. Modülü. Onu ben şimdi arabaya Başta gerisini ben getireceğim. arabaya bindim. Gaza bastım. Ana Boxster GC8'deyim. Oo! Ne oluyor lan dedim. Ondan sonra o an aklımda değildi o yapay ses. Hoparlörden geldi. Lan motor sesine bak diyorum. Neredeyse falan yapacak. Bir rezonans ve bir titreşim Titremeye başladı. Sesini çok açmışlar. O 10 dakikadan sonra abi bu ne diyorsun Aynen. ya? Çok İlk 10 dakika aynen. Hani arabanın o ciddiyetini bozuyor yani. Ne o ya? 10 dakikalık bir şey. Böyle titreme sesi falan geliyor. Aynen. Hayır. Tam test sürüşleri için yapmışlar onu. Tam, 10 dakikalık test sürüş. Bineceksin. Aman tanrım ne güzel Tabii, motor sesi var. kesinlikle hani İmzayı atacaksın. aynen alıyorum Kaçacaksın baba sonra. arabaya bak. Baba nasıl bizim Subaru gibi falan böyle. Yani Polo GTI'de de vardı ama onda daha pahalı. Polo GTI'de doğaldı. daha bir doğaldı. Bunda Çin- bariz. bunda Çin malı. Yani- Aynen. Bu sonradan. Bu sonradan. Alsam olmuyor. bu arabayı ilk yapacağım iş onu oradan şurada tam köşede sökmek. Bak titredi. Alt devirde de böyle tok böyle. Gurrrr. Alt devirde daha çok çıkıyor. Sonra Evet. zaten motor sesi çıktığı için galiba kısılıyor. Tabii, Bak kısıldı. Ama gene var. Doğrusal artmıyor ama yani. Artmıyor. Bir alt devirde bir Alt homurdanıyor devirde o kadar. oluyor, sonra geri plan, arka plana gidiyor. Ses yetmiyor. Arabanın deposu galiba 45 litre. Buna bakmadım. Bakmak lazım. Yani biz çok gazladığımız için mi bilmiyorum. 410 kilometre 1,5 depo bitti. Depo biraz daha büyük olsaydı Yani daha güzel olurmuş. Yani uzun Her yolculuk- zaman dediğimiz gibi turbo otomobillerde Evet. gazladığın zaman onun bir üst limiti yok gibi bir şey. gibi bir şey. Hani- Aynen. Böyle arabasını seven kullanıcılar full gazlasam da 12'yi geçmedi yalanına biz inanmadık. Yok. Gazladık 15-8'i ben dün gördüğümü hatırlıyorum. Tabii. Yani bu araba şöyle söyleyeyim çok esnek. Çoğu turbo esnek ama bu motor bayağı esnek. Ama pıtı pıtı gittiğin zaman da 5. Hani 90 sabit gitsen Evet. 4.9, 5.2 Evet. hani öyle çok süper değerler de yakalayabiliyorsun. Şehir içinde reel ortalama yani 7 de tutturursun, 17 de tutturursun. Aynen Bak, öyle. 100 kilometre git hatta 200 kilometre git 17 de tutturursun, 7 de tutturursun. Aynen öyle. Yani o kadar geniş bir skala. Şu koltukların kafalığı çok geride. Kazada ölmedi kafan ayrılmasın diye zaten. Hani yat destekle diye. Akünün arkada olmasına ben bayıldım. Süper yani direkt açıyorsun şeyi. Akü bağlantıları var, akü yok. Benim Clio RS'te çok düşündüm. Onu oradan Arkaya söküp mı de alsam arkaya falan. nasıl alabilirim? Aynen. Alsam acaba ağırlık dağılım bozulur mu falan diye. Çok akıllıca ve etkisini hissediyorsun. Koltukları ben çok rahat buldum. Koltuklar çok rahat. Bir Yanal destekler yanal fena destekleri güzel. Belini iyi kavruyor. Aynen güzel koltukları var. Yan aynalar. Harika ya. Babamda Citroen C5 vardı. Onunki de süperdi. Bunun da böyle Harika, kocaman. harika. Şey yani bunları iptal et o arabanın son hızı 10 kilometre falan arttı herhalde. Yalnız o kadar Ama- büyük değil. O kadar büyük değil. Hacimsel C5'in olarak daha o da kadar büyük büyüktü. değil. Ama aydın Görünüş yani Görüş arkayı- açıları çok iyi. Çok güven veriyorum. arabanın minyatürlüğü, yoldaki konumlandırma kolaylığı Aynen. bununla birleştiği zaman acayip Çok hakim böyle oluyorsun.
oyuncak ya, avucunun içinde oluyor araba. Aynen Şurada öyle. bak, burada. Sürüş pozisyonu da güzel. Sürüş pozisyonu Biraz çok daha güzel. yatık. Arabaya alıştıktan sonra hıt 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 yani Aynen. bir bütün oluyorsun ve çok Otoban faresi yeni nesil. içinde bayağı bir eşya gözü var araba. Evet. Gözlüklük hariç Koltuk altında koltuk göz altında var. 2 tane kapaklı göz var. Torpido. Kocaman. Bütün notlarını koyarsın içine. Üniversite aracı olduğu için. Ya da yol gençlerin notlarını. Yol notlarını aynen. Onları hepsi burada. Gerçi bu o kadar büyük değil şu şeydeki. Burada Orada ya anahtar ıvır zıvır. bardaklık var 2 tane. Onun arkasında küçük bir göz daha var. Far kumandasının altında bir oyuk var. Küçük ama bir oyuk. Evet. Yani korsan düşmez. Yarım çikolata koymak için. Yarım çikolata ve düşmez. Hani Düşmez. Öbür şey gibi açık değil. Aynen, çukur halinde olduğu için. Hoparlörlerin önünde bir haritalık gibi bir cep var. Orada var mı? Hoparlörlerin önünde. Kitaplık gibi bir şey var orada. Orada var mı? Yok. Burada var. Hani harita falan koymak için. Direksiyonun şu delikli derileri çok hoşuma gidiyor. Direksiyonuna birazdan geleceğiz. Fiziksel olarak güzel bir direksiyon. Benim hoşuma Evet, gitti. evet. Ele oturması Avucuna falan. tam içine oturuyor. Aynen şu Çapı falan da güzel. çapı da güzel. Öyle minicik. Peugeot 208'in öyle 10 santim. Oyuncak değil. Frenleri sanki bizden önceki piste sokulmuş, fren hidroliği kaynatılmış, böyle boşaltılmış, hava falan yapmış. Bastın mı basıyorsun, bastın mı basıyorsun dibe kadar. Yani ya hakikaten öyle bir şey olmuş ya da freni böyle ve kötü. Yani Durma olarak değil ama his olarak His olarak. şey böyle lan basıyorsun, daha da basıyorsun, daha da basıyorsun. Hani bitmiyor. Bitmiş lan fren falan. O biraz tedirginlik yaratıyor ve iyi bir his de değil. İyi bir his değil aynen. Yani esasında şöyle, bu bir kadın arabası olsa ve çok güçsüz bir araba olsa ve bir şehir arabası, mesela 1 litrelik bir Ibiza'nın hani 5 kapı Stigo falan gibi, aynen öyle bir şey olsa normal dersin de Aynen. bir hatch'te, özellikle bu kadar macho bir hatch'te çok yumuşak, çok yumuş ve çok gevşek bir fren pedalı var. Bu arabaya yakışmamış. Bir süre sonra belki alışıyorsun. Evet, arabada üzerindeki lastikler, üzerinde Bridgestone RS50A var. Çok Ki iyi lastikler. çok beğendiğim bir lastiktir. Çok güzel bir, eski bir lastik fakat çok güzel bir lastiktir bu. Çok severim ben. Aynen. Güzel duruyor. Güzel duruyor dediğim ortalamalarda öyle. Normal, öyle çok aynen. bir şey değil. Normal duruyor ama hiç güzel değil hissi. Yani Pedal hissi çok kötü. pedal hissi çok yumuşak, çok aşağılarda. Yani dediğimiz gibi daha ya bizden önceki testlerde hakikaten bayağı bir frene abanıldı. Hidrolik falan kaynadı. Hani o his var çünkü. Böyle bir Evet. süngerimsi böyle Evet. şey, Balon. ezme, balon. Ya büyük ihtimalle öyle oldu. Bu böyle olmaz çünkü yani. ama araba da hani 6700'de, hani bilmiyorum. Çünkü İşte hani bu otomobil fren hariç hiçbir bana bir gevşeklik, trim bir sesi, şey, evet, incelik, zayıflık. Hani Leon'dakini hatırla. Araba dağılacaktı sanki. Öyle bir böyle bir yumuşaklık hissettiriyordu. bir incelik, Aynen, kırılganlık. kırılganlık. Bu arabada o yok. Sıkı makine yani. Aynen. Dağısını alacak gibi. Aynen öyle. Hani daha dirayetli hissettiriyor. O Stage 1 şeyi veriyor. o kadar gideri var yani. var. Sonuçta o pedalın daha gergin, daha agresif bir pedal olması lazımdı. Arabanın süspansiyonu şeffaf. Evet. Ne var ne yoksa direkt içeriye Ne? alıyor. Yani işte boyaları içeri alıyor ama Abi yaprakların bazen üzerinden geçiyorum ve o yaprakları hissediyorum. Hissediyorum. Ama bu sertlik değil. Transparanlık. Yani Evet. hani çok aşırı bir rahatsızlık vermiyor. yani bu arabadan bunu beklersin zaten. Yani o transparanlık, yollar düzgün olduğu zaman yolu hissetmeni de sağlıyor. Aynen öyle. Yol kötüyken yavaş geçmen lazım. Rahatsız ediyor çünkü, ama hani ne bileyim böyle güm yapmıyor araba. Hani aşırı bir sert değil fakat çok transparan. Yani çok içeriye alıyor. Bak Evet. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Tabii 5. yalıtım da Bir de var. yalıtım da var tabii. O genel olarak biraz samimi bir araba olduğu Evet, için evet. yalıtım da biraz zayıf. Yani çok aşırı bir rüzgar gürültüsü ya da motor gürültüsü, hele zaten motor şu aptal ses hariç pek bir şey zaten gelmiyor. Aynen. Rüzgar ve yol gürültüsü de abartı yok. Çok ucuz bir hissi yok arabanın yani. Ben Yok. almadım öyle bir his. Aynen. Süspansiyonlar uzun yolda eğer stabilize asfalt, böyle mıcırlı asfaltsa bayağı bir yorabilir Bayağı insanı. yoruyor, bayağı yoruyor. Bir de arabayı da hırpalıyor yani. Bu Aynen. beni rahatsız ediyor. Yani Aynen. bu araba benim olsa ben şu anda canım yanar. Çünkü her civatanın böyle nanometre böyle gevşediğini hissediyorum şu anda. Evet. Tork anahtarıyla veriyorlar arabayı. Ayda bir torklayın. Motor 180 beygirlik TSI, gayet canlı. DSG ile birlikte akıyor gidiyor. Yani motor çok dolu.
çok dolu. Çok yani bu kasa için gayet yeterli. Yürütüyor arabayı, çok güzel. Çok güzel yürütüyor ve 1000-7000 arası hiçbir bir geçiş yok. Şey yok. Böyle- Fazla sanki hep tork pik yapıyor böyle. Hep Sürekli şey- yürüyor ya araba yani. 1000-7000 arasında ay işte küçültü falan yok yani. Sürekli Tabii. yürüyor ve çok güzel yürüyor. Benim hoşuma gitti. Ya, Keşke düz vites olsa bu arabalar. Düz vites opsiyonda olsa keşke. opsiyon olsa, evet, opsiyonu olsa. Yani ben bu arabayı Evet, sen belki tercih etmezsin de ben böyle bir arabada kesin düz vites isterim. Kesin yani. o kadar eksikliğini hissetmedim. Şehir içinde DS yoksa trafikte falan DSG muhteşem yani. Şimdi bak onu söyleyecektim. Ben bugün 3 saat Heh, ne yaptığımı söyleyeyim. Ne yaptığımı söyleyeyim. söyle. Abimi havalimanına götürdüm. Fenerbahçe, Yeşilköy. Oh, Bak Fenerbahçe, Yeşilköy. Sonra Tem'den Sarıyer. Sarıyer. Oh. Yeşilköy, Tem'den Sarıyer ve 3 saat kesintisiz. Müzik dinledin yani bol bol. Ayakkabılarını çıkardım. Tabanın çünkü şey böyle 3 artık saat düştü. 3 saat sonra hiç yorgun hissetmedim. O çok şey. Ve Düz vites olsa. sürekli dur kalk, sürekli trafik. 3 saat, bak 3 saat diyorum. Ya işte düz vites olsa ben yoktum şu anda. Aynen. Yani bu Baldır video çekiyordu. çekilmiyordu. Baldır çekiyordu. Bu video çekilmiyordu arkadaşlar. Yani Aynen. hakikaten Öyle de bir o şey var şanzıman tabii. çok yönlülüğünü çok arttırıyor. Burada önemli olan gazlamak istediğin zaman, zorladığında şanzıman yeterli geliyor mu? Benim kanımca Bir yanımızda durdular. Yol mu istiyorlar? Ne yapıyorlar? senin üstü kurutun. Ama öyle yanımızda böyle bir rol ister bizce bir şey hissettim. Tamamen seninle alakalı. Galiba. Olabilir. Gelen giden yok. Benim beğenmediğim tarafı bu şanzımanın. S'e aldığın zaman ne istersin? Şimdi tamam güzel vites atıyor. Tutsun vitesinde. Genel- 2'de ise 2'de tutsun. Kesiciye girsin. Kesiciye girmiyor. Evet o bir eksisi. Ama benim için esas eksi nedir biliyor musun? Araba yavaşlarken vites düşürmüyor. Evet. Neredeyse duracaksın 1000 devire geliyor. 7'den 6'ya atıyor. Aynen öyle. O Aynen en öyle. büyük benim eleştirim odur. S'e geldiğinde böyle şeyler yapmaması lazım. Pat 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 diye düşürmesi lazımdı. Fakat bu seviyede DSG'lerde kulakçık normalde kullanılmaz. Ben bu arabayı sık sık Bu araba direkt kulakçık. Evet. Direkt yani. Evet. Çünkü niye bilmiyorum. Elin çok güzel gidiyor. Ve güzel, Oturuş güzel pozisyonu şu değiştiriyor. bu güzel değiştiriyor. Hani hiç buraya gitmiyorsun. Bu böyle uzakta falan bir koparıyor seni sürüşten. Ama burada O tam böyle güzel oluyor. şey yani Güzel evde Gran Turismo oynuyorsun yani. Aynen. Ne zaman ben arabaların %90'ında kulakçıklı arabaların ne zaman tabii gidip de işte Ferrari 458 falan değil bu seviyede kulakçık ne zaman düşürmek istesem %90 ihtimalle düşürmez. Düşürmez. Çat 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 yaparım. Yok düşürme yok. 4000'e iner, neredeyse 3000'e iner o zaman düşürür. zaman. Bu arabada düşürmek istediğim zamanın %90'ında düşürdü. Ki bu çok büyük bir bonustur. Yani kulakçıkla ciddi gazlarken bir arabayı kullanabilmek Aynen. ve Rahat hissetmek. bastığın zaman arabanın istediğin şeyi yapması bu büyük bir ekstradır. Bu arabanın en büyük artılarından bir tanesi bu ama keşke S'i daha iyi programlasalardı S modunu, spor modunu. Vardır bir şey. Evet belki doğru yazılımla değiştiriyor olabilirler. Şehir içinde kullanımı çok rahat. Çok rahat. Şu an bayağı bir Pendik'e falan geldik. Cruise kontrolde gidiyoruz. Süspansiyon hariç eğer yollar düzgünse bu araba çok kıvrak, çok güzel konumlandırıyorsun. Parkları kolay, manevralarda tık tık Görüş tık tık. zaten çok Görüş iyi. açıları çok güzel. Her tarafa hakimsin. Polo'da sürekli ESP'nin devreye girip arabayı tutmasından, sürekli patinajdan, sürekli bir traction kaybından bahsediyorduk. Bunda da tam tersi. Genel olarak Volkswagen grubu bize gelen arabalardaki en büyük sorunumuz TSI'da Herkes bize kızıyor ediyor ya nasıl olur bilmem ne falan ki filan. aslında kullanıcıların çoğunun gerçekten yaşadığı bir problem o. Ve sonra hak veriyorlar. Ya gerçekten otopark galiba Zaten öyle bir şey haklılar. varmış ya. Galiba haklılar yani. Sanırım kızdık çocuklara ama Ha, geçen gün kaza atlattım. Vallahi tutmuyor yani bu araba. zaten dedikleri gibi böyle bariyerlere Aynen. doğru. Bu arabada tam tersi. Bu araba tam tersi. Bütün söylediklerimizi çürütüyor. Gerçekten hani torkla çok güzel baş ediyor. Arabanın torkuyla ön takım gerçekten güzel baş ediyor. Aynen öyle. Dün ıslak olmasına rağmen bayağı başarılı bir tutuşu vardı ki kuruda falan da gerçekten kilit varmış hissettiriyor.
Ya gerçekten Tabii, kilit hissi var. mekanik kilitten bahsetmiyoruz. Hani elektronik bir kilitten Evet, bahsediyoruz ama evet. neredeyse amatör bir mekanik kilit varmış Aynen öyle. gibi bu araba Aynen önü öyle. tutuyor. Direksiyona direkt etkisi var tabii. Tabii ki. Aynen. Hissediyorsun çünkü orada Aynen. çekmeleri falan. Aynen. Toksille de hepsine zaten Ama hoşuna da gidiyor bu. hoşuna da gidiyor. Aynen. Bir kere normalden yumuşak. Yani bu arabada daha sert bir direksiyon beklersin. Mesela Polo GTI'nin direksiyonu kütük gibiydi. Evet. Çok suni ve çok abartılı bir sertliği vardı. Bu arabada normalden olmasını beklediğinden biraz daha yumuşak. Fakat bu yumuşaklık arabanın üzerinde kurduğun hakimiyet hissini arttırıyor. Aynen Bir öyle. süre sonra alışıyorsun ve gerçekten araba avucunun içerisine geliyor. Buraya geliyor araba. Çok hakim oluyorsun. Bu yani direksiyon Astra OPC'yi hatırlattı bana. Ya Bilmiyorum. bak, gerçekten sen söyledin diye değil. Belki ben söylemedim ama gerçekten Astra OPC'yi anımsattı. Değil mi? Gazladığın zaman böyle bir Çekmesi. kafa çekmesi var ama biraz savaşıyorsun ama yönlendiriyorsun da. İşte o çok keyifliydi. O torkla o da kilitten işte. hafif açılarak Aynen, aynen öyle. yürümeye çalışması. Aynen öyle. Tırmalama. Hani tırmalaması. Hır böyle. 5 yıldız verdiğim çok nadir arabalardan biriydi. O Aynen, arabaya o aşıktım. tırmalama hissi kesin bunda da var. O arabaya aşık olmuştum. Ama Polo'da yoktu. Yoktu. Hiç alakası yok. Polo'yla farklarını birazdan daha derin irdeleriz. Yani o otomobilden az da olsa, hafif de olsa bir çağrışım bulmak bu arabada beni çok şaşırttı ve Muhteşem. çok hoşuma gitti. Aynen. Direksiyon onda da hafif yumuşaktı. Onda da hisli bir direksiyon değildi. Bu da hisli bir direksiyon değil. Viraja girdiğin zaman çoğunlukla ulan acaba tutacak Tutar mı tutmaz mı? Ama biraz zaman geçirip arabayı tanışınca, kaynaşınca car, cur, Aynen, direkt aynen. Biraz hayvanlama giriyorsun ondaki yani. gibi biraz gözünü karartmaya alışman gerekiyor. Aynen. Biraz Yani- işte arabayı tanımakla da o. Tanıma. Bir deniyorsun, tamam mı? Ha iyi döndü. İki deniyorsun. Ha, tamam lan dönüyor. Hani hafif kayıyor ama dönüyor. İlk başlarda evet anlamıyorsun. Kayıyorum kaymıyorum. Fakat bir süre sonra alışıyorsun. Hani bunda daha çabuk alıştık. Belki Polo'da da aynısı olacaktı. Onda yoktu, hayır, onda ama kesinlikle o bu Polo, hissi alamadık sürekli yani. yanıp sönen bir ESP ışığı. Burada bir direksiyon simidi var. Orada da lastik. Basıyorsun. Orada Dönüyor, lastikle- burada Ha. biri tutuyor. Aynen. Hiçbiriyle alakası yok. Kesin şimdi bunu izledikten sonra diyecekler işte onda lastik kesin kötüdür falan. Hayır değil. Yok, Sport Max'ler vardı taze 2013 model Evet. araba. Onda da çok iyi lastikler vardı. Lastikleri iyiydi. Ya araba sıfırdı. 3000 ne kadar çok azdı iyi durumdaydı. yani Çok iyi kilometresi. durumdaydı. Ama arabanın genel hisleri hakikaten çok farklı. Yani bu çok daha saf, çok daha katıksız. Hani ben sana demiştim ya dün sanki Polo'da arka fullenmiş 4-5 kişi var. Arabanın burnu Evet. havada. Sürekli bir hafiflik var önde. Evet. Sürekli bir yüzme var. Aynen, Bunda aynen. da tam tersi. 2-3 kişi öne oturmuş. Ha, aynen, aynen. Şey böyle basıyor araba yere. Aynen. Bir de o otomobilin dengesi hep arka oynuyor arabada. Böyle abartıyoruz ya. Evet, evet. Zart diye çeviriyoruz. Aynen, aynen. Kopartmaya çalışıyoruz. Hep arka oynuyor, hep arka oynuyor. Ön hep tutuyor. Buradaki tek pürüz direksiyonun o alışana kadar ki alıştıktan sonra da esasında limitte kayacak mı kaymayacak mı Kaymayacak anlamıyorsun. mı? Anlamıyorsun. Ama genellikle tutuyor. Yani önden çünkü hakikaten ne yaparsan yap neredeyse araba hiç kaymıyor. Kaymıyor gibi. Bir süre sonra Anca böyle jilet hissetmemeye alışıyorsun. Yani Nasıl olsa dönecek. Nasıl olsa dönecek. Esas önemli olan günün sonunda nedir? 437 kilometre oldu. Yarın öğlen gelecekler, alacaklar. Ben bu arabayı bir iki gün daha kullanmak istiyorum. Aynen. Yani bu kolay olmaz. Hani Her arabada olmuyor. her arabada olmuyor. Hatta çoğu arabada olmuyor. Yani eksileri var. Çok aşık olduğum falan hayır. Değil. Söylemiyorum Yani ama öyle ilginç. çok özel bir araba değil ama Değil ama ilginç bir araba. hani bir sene kullandım sattım çok severek kullandım süperdi. Bayağı bir anın olur bu arabaya. Aynen Yani bayağı. Piste girdim işte rol yaptım falan filan. rollar İçten ya, oyuncu bir içten. araba. İçten bir araba, samimi bir araba, dürüst bir araba. Kullandıkça keşfediyorsun ve kullandıkça Aynen kanın ısınıyor arabaya. Aynen öyle. Ya bu ne yaptı? Bir şey mi demek istiyor bize? O bizi kışkırttı. Bir maksadı ne bunun? Onun duman falan atıyor. Niye? Güzel. Saat Yani gece- kokana karagayı. Bu şey ağız, kara ağız biliyorsun yani. Yani. Ağzı siyah bunun. Ağzı Yesene siyah. şunu. Ham yap, ham yap, ham yap. Bak sayıyorum. 0,5, 1, 1,5, 2, 2, Patatesin sesi geldi. 7,5 boy şu anda ayıp. Patatesin Bence sesi geldi. ben çok rencide oldum be. 220 mi görüyorum ben burada? 2,20. 220 pardon yani 220'si.
Öyle bir sayı yok. Yalnız bu galiba burada karbon seramikleri şuradan devreye sokalım. Allah. Makine yapıştırıyor yere. Yalnız makine yemin ediyorum benim eşarp, şalvar, malvar hepsi gitti ya. Bak arkada bak, kışkırtıyor Arkada bak. sisler de açık. Gel Şöyle bakayım, bir- al boyunu. Al yanına, Boyunu al ölçsün. yanına. Al boyunu ölçsün. Sayıyorum. Bay bay. 2.75, Mantar, 3, 4, patates, 5. lahana, Süratı kalmadı bunun. 8, 10 diye. Brokoli, İkişer. 12, pırasa. 14, 16, 10. Tamam. Gözyaşı geldi ondan. Bitti. Bundan sonra biliyorsun forumlara falan giriyorlar. Anlatıyor ondan sonra işte. Yok. Bir İşte UKCA şeyle, Ha. Cupra'yla yürüdüm. Uzayamadı. Hadi. anlatsın bakalım Hadi kaç. anlatsın. Ben boyunu burada ölçtüm. Bizim makine var. Ölçüyor. 12, 13 boy metre var. Boy metre var tabi. Onu ben ona mesaj atarım. Şey bu. Onda birlik ön iPhone. hassas. Tabi Ha. iPhone'un iPhone özel aplikasyon Türkiye boy paketi. metre. Türkiye Boy paketi metre. bak bu gene geldi. bak gene yapıştı. Bunun bir isteği var. Buna sağlam bir tokat lazımdı. Bu Hadi. aplikasyon da kurtarmaz bunu. Komple şey indirmek lazım. Yazılım güncellemesi lazım. Yazılım buna soft setup stage 1 bu makineye kanka. Standart haliyle beni tatmin ediyor eyvallah ama Soft densizler oluyor. İşte senin makine yürümüyor diyen oluyor. o İşte- o zaman sertleştireceğim. Bak oradan araya girecek. Bence geçir. Şöyle bir müsaade verelim. 52. O zaman soft setup, bir downpipe, bir gıdıklama. O zaman Pampa bir de şey yapıyorlar. 0.3 saniye içerisinde 3 şerit değiştiriyorlar. Kanka o bu arabayla mümkün. Yani Makine anladın şaka değil mi? makinesi olduğu için. Hani çat çut şu hareket bak. Çat çut. Tabii. O zaten şimdi eşarbı da giydin. Aha. Onun şeyi o. O- Arap şeyi. Arap swag. fonda bak. Duyuyorsun değil mi? Tabii. Sonra yani çat çut sonra yan 2.27. Sektire. Ha, sektire. ESP devre dışı kalmıyor. Yoksa Of. atacağım pandılı. Onu Doktor Ecu yapmıyor mu onu yapmıyorlar mı yazılım attırıp da? Profesör gıdıklıyor. Ha. Profesör gıdıklıyor makineyi biraz. Evet. O zaman oluyor. Hepsi Oluyor mümkün. değil mi? Komple iptal. Profesör gıdıkladı mı her şey mümkün. Ha. O en Profesör son gıdıkladı şeydi. mı? Doktor o doçent oldu o biliyor musun? ...220. Ha 180 beygir. Cupra. 1.4. Dur. Vallahi. Eyvallah. Feci gidiyor. Deli dedi ki lanmadı. Hayır eşarptan da mı anlamıyorsun arkadaş ya? Onun yalnız 180-190'ı var promil. Beygiri yok ama promili bizden yüksek. Onu biliyoruz. Hissiyat olarak Veyron o şu anda. Ay, tabii. Anasını nasıl gidiyor makina? Dostça kapışma. Yolda verdik falan yani. Tabii. Kardeş. Anladım ben seni. Sen de var. Artık dünya ahiret şeyiz. Tabii kardeş.